Merhaba arkadaşlar, Evrensel Yasalar Oynatma Listesi'ne hoş geldiniz. Bireysel doğum sayınızda hayat amacı sayınızı hesapladıktan sonra hayat amacınızın içerisindeki size uygun olan evrensel yasaları buradan dinleyebilirsiniz. Evrensel yasalar bize doğanın düzenini, neden-sonuç ilişkisini, aksiyon ve reaksiyon arasındaki bağlantıyı gösterir. Kendi kader yolunuzda ve hayat amacınızda önemli olan spiritüel yasaları dinlemek ve hayatınıza uygulamak aslında hayatınız için bir kaldıraç görevi görür. Bu yasaları yani kendiniz için özellikle hayat yolunuzda aşmanız gereken sınavları kolayca atlatabilmenizi sağlayacak evrensel yasaları hayatınıza uygulamak hayatınızda geceyle gündüz kadar büyük bir değişiklik yapabilir. Öncelikle belirtmek isterim ki spiritüel yasalar iyi, doğru, yanlış, kötü kavramı içermez. Spiritüel yasalar herhangi bir ahlaki toplum kurallarını içermez. Bunu size şöyle anlatabilirim. Ben eğer bir dağa tırmanmak istiyorsam, yer çekimi kanunundan haberim yoksa, hiçbir önlem almıyorsam bu beni kötü bir insan yapmaz, sadece aptal, cahil ya da ölü biri yapar. Bunu böyle değerlendirmenizi istiyorum. Spiritüel yasalara uymadığınızda, kötü spiritüel yasalara uyduğunuzda mükemmel, kusursuz bir insan olacaksınız anlamına gelmiyor. Ama hayatın akışında hayatla anlaşmayı, doğanın kanunlarıyla anlaşmayı öğreneceksiniz. Bunu garanti edebilirim. Spiritüel yasalar hayatınızı kolaylaştırmak için var. Ben hayat amacı sayıları içerisinde yer alan 17 spiritüel yasayı tek tek sizlere anlatacağım. Tabii ki daha fazla evrensel yasa bulunuyor. İnsanların koyduğu beşeri yasalarla beraber evrensel yasalar da genişliyor. Ama ben hayat amaçlarımızı etki eden 17 temel yasayı konu alacağım. İlk yasamız esneklik yasası. Esneklik yasası bize mevcut ana direnmek yerine o anı, koşulları, kendimizi, hayatı kabul etmek anlamına gelir. Aslında kısaca buna hayatla ve kendimize barışmak da diyebiliriz. Bunu sakın şöyle algılamayın. Koşulların kurbanı olmalısınız. Herhangi bir haksızlığa uğradığınızda direnmemelisiniz, durumu kabul etmelisiniz şeklinde söylemiyorum. Burada bahsedilmek istenen şey şu: akışı benimsemek ve onu kendimiz için en yüksek faydada olacak şekilde yönlendirebilmek. Daha pragmatik bir yaklaşım sergilemekten bahsediyoruz aslında. Şöyle düşünebilirsiniz bunu. Rüzgar çok sert esiyor. 3 seçeneğiniz var. Aslında insanlar genelde 2 seçeneği olduğunu düşünür. Rüzgara direnmek ya da rüzgarın yönünde hareket etmek. Ama aslında üçüncü bir seçenek de vardır. İsterseniz oraya bir rüzgar değirmeni kurmayı da düşünebilirsiniz. Bu üçüncü seçenek gibi duygusal olarak sizi etkilemeyecek, aslında burada bahsettiğimiz olaylar ya da akış için e, olayları belki değiştiremeyebilirsiniz. Bütün olayları kontrol edemeyebilirsiniz ama olaylara verdiğiniz tepkileri kontrol edebilirsiniz. Burada bahsetmek istediğimiz, eğer siz o olayla duygusal bir tetikleyici yaşamıyorsanız, yani duygusal yük yoksa o an yaşadığınız anı sizin üzerinizde, kontrol tamamen sizde olur. Anda kalmak kavramı da budur. Çünkü anda kaldığınızda geçmiş ya da geleceğin yükü orada olmaz. Geleceğin kaygıları da olmaz. Geçmişin sorunları da olmaz. Anda iyi ya da kötü yoktur ve genelde andaysanız, eğer o anda yaptığınız şeyle meşgulseniz, zihniniz bir şeyle meşgul olduğu için ne geçmişten duygu ne gelecekten duygu getirmediği için o an mutlu olursunuz ve huzurlu olursunuz. Esneklik yasası budur aslında. Anı kabul etmek. Anda hiçbir şey kötü değildir. Hiçbir şey kötü değildir. Evrensel yasalar zaten dediğim gibi iyi ya da kötüyle anlamına gelmiyor. Burada şöyle, hayat muhtemelen bize bir şey söyleyecek olsaydı o şu olurdu: eğer araba sürme şeklimden hoşlanmıyorsan yaya kaldırımından çekil. Bakın, hayat adil bir yer değil. Sizin yaya kaldırımında olmanız ve arabanın tam gaz üzerinize geliyor olması hayat için bir şey ifade etmiyor. Orada olması gereken şey şu: siz üzerinize son sürat bir araba geldiğinde, yani hayat kötü olaylar üstünüze getirdiğinde, istediğiniz kadar arabanın önünde durup işte ben bunu hak etmiyorum, burada durmak benim hakkım, senin burada durmaman gerekiyor, bu yoldan gelmemen gerekiyor diye istediğiniz kadar söyleyin. Ne o araba için bir şey fark edecektir, ne sizin için bir şey fark edecektir. Olması gereken şey şu: durumu kabullenmek. Evet, üstüme bir araba geliyor hızlı ve bu bana zarar verebilir. Durumu kabullenmek. Alabileceğiniz en iyi aksiyonu almak. Refleksle kenara çekilmek. Reflekslerinizi sınamak. Şimdi eğer siz esneklik yasasına uyum sağlayabilirseniz ve bunu günlük hayatınızda uygulayabilirseniz e, en yüksek faydayı sağlayacaksınız zaten hayatınızda. Aynı zamanda orada şöyle olacak muhtemelen: hem araba gelirken kenara çekileceksiniz. Çünkü o duygusal tepkilere, şoklara kapılmayacaksınız. Hem araba gelirken kenara çekileceksiniz. Hem de reflekslerinizi sınama ihtimali olduğu için, sınama fırsatı verdiği için size hayata teşekkür edeceksiniz. Burada engelleri bir araca, sorunları da bir fırsata dönüştürmekten bahsediyoruz aslında.
Biliyorum bu biraz optimist bir yaklaşım. Yani eğer çok parasızsanız ya da hastalığınız varsa muhtemelen şu an anlattığım şeyler size biraz ütopik geliyor. Ama inanın bana ufak ufak alıştırmalarla günlük hayatınıza bunu uyguladığınızda ve daha esneklik yasasını hayatınıza alıp daha pragmatik bir yaklaşım sergilemeye başladığınızda hayat sizin için daha kolay ve eğlenceli olacak. Dediğim gibi işte çok parasızken ya da fiziksel bir rahatsızlığınız varken şu an söylediğim şeyler biraz boş olabilir. Ama orada bile şunu düşünmeniz gerekiyor. İşte başınıza evet kötü bir şey geldi ama olan oldu. Hani şu anda bunu değiştirmek için yapabileceğiniz bir şey yoksa durumu kabullenmek. Evet şu an parasızım ya da hastayım. Peki bundan sonrası için kendim için en iyi ne yapabilirim? Siz bunu sormasanız ya da düşünmeseniz de hayat bir şekilde akmaya devam edecek. O oldu zaten. Siz istediğiniz kadar üzülün. O olan oldu. Siz bir sonraki adıma geçmediğiniz sürece burada takılı kaldığınız zaman hem buranın enerjisini büyütüyorsunuz, yani negatifte yaşadığınız şeyin enerjisini büyütüyorsunuz. Hem aslında gelecek anlarınıza da bu duyguyu yansıtıyorsunuz. Yani şu an kendinize çok üzülmekle meşguldünüz. Kendiniz için iyi bir şey yapmadınız. İşte parasızdınız. Depresyon gibi hani ciddi rahatsızlıklardan bahsetmiyorum. Maddi durumunuz kötü, evde oturuyorsunuz, canınız sıkılıyor. Doğal olarak bu durum herkesin canını sıkar. Ama orada onu düzeltmek yerine ya da şöyle demek yerine evet parasızım, şu an param yok ama gelecekte param olması için ne yapabilirim? Duyguları katmadan daha geniş bir bakış açısıyla bu durumu değerlendirip yapabileceklerinizi listeyle bir yola koyulmak var. Bir de hiçbir şey yapmadan işte Allah kahretsin ben beş parasızım diye oturmaya devam etmek var. Çünkü devam ettiğinizde bir sonraki anda şöyle olacak. Yine parasız olmaya devam edeceksiniz. Üstüne bir de kendinize hiçbir şey yapmadığınız için suçlayacaksınız. Ama işte neler yapabileceğinizi düşünüp bir şekilde harekete geçtiğinizde daha iyi hissetmek için ya da daha çok kazanmak için bir şekilde harekete geçtiğinizde ve sonra sonuç yine olumsuz olabilir bu arada. Yani her yaptığımız eylemin sonucu pozitif olacak diye bir şey yok. Ama en azından elimden geleni yaptım deyip kendinizi suçlama kısmından kurtulabilirsiniz. O zaman işte gerçekten hayatı suçlayabilirsiniz. Ama bu da yine bir fayda sağlamayacaktır. Olanı olduğu gibi kabul etmek, anla barışmak zorundasınız. Çünkü siz ağlansanız da sızlansanız da an değişmiyor. O anda ne mevcutsa yani ki anın şöyle güzel bir yanı var. İşte şu an biri bana tokat attı diyelim. O an ama bir saniye öncesine ait bir an. Yani bir saniye sonrasında aslında onun acısı orada değil. Eğer ben zihnimde taşımıyorsam, ona karşı bir direnç oluşturmuyorsam, onu sürekli besleyip büyütmüyorsam o olay orada kaldı ve ben döndüğüm anda bu konunun aslında kapanmış olması gerekiyor. En azından benim içimden. Ne kadar içsel huzur sağlarsanız bu iç esneklerinizi ya da düşünce esneklerini hayatınıza getirirseniz hayat sizin için daha kolay ve yaşanılabilir olacak. Bunu şöyle düşünün. Biraz uç bir örnek vereceğim ama işte özellikle Türk toplumu gibi kadınların biraz daha cinsel ya da fiziksel görünümleri yüzünden aşağılandığı ya da dışlandığı toplumlarda işte utanç duygusu yüzünden intihar eden pek çok insan oluyor aslında. Burada utanç getirdiği yani utanç bir duygu durumudur. Aslında olan olaya üzülünmez. Olan olay bitmiştir, olmuştur. Biz ona bir anlam yüklediğimiz için, bir utanç duygusu yüklediğimiz için o bizimle kalmaya devam eder ve biz bunun ağırlığının altında yaşayamayız. Ama aslında olan, evrensel yasalara göre olan an andadır, o anda yaşanmıştır ve bir sonraki adımda akışta artık kendini iyi hissettirmek için yapman gerekenlere bakman gerekiyor. Sen ne zaman ki o ana takılıyorsun, orada sorun olmaya başlıyor. Esneklik yasasını hayatımıza uygulamak için neler yapabiliriz peki? Şimdi öncelikle mevcut şartlarınız içerisinde de değiştirmenizi isterim ben tabii ama dediğim gibi orada duygusal tetikleyicileriniz olduğu için ya da anların şu an sizde duygu durumları yüksek olduğu için belki onu yapmak sizin için biraz zor olabilir. Geçmişte direnç gösterdiğiniz zamanları düşünün ve bulun. Bu sürmemesi gereken bir ilişkiyi sürdürmek olabilir, mutsuz olduğunuz halde devam ettiğiniz bir arkadaşlık veya çalışmaya devam ettiğiniz bir iş olabilir. Direnç gösterdiğiniz anları lütfen hatırlamaya çalışın. Sonra o anlarda eğer direnç göstermiyor olsaydınız, daha pragmatik bir yaklaşım sergiliyor olsaydınız, faydacı bir yaklaşım, davranışlarınız, tutumlarınız neler olurdu? Nelere eksik ya da fazla yapmışsınız? Bunun muhasebesini bir çıkartın. Bunu geçmişte kalmak, kendinizi suçlayın, geçmişte kalın, orada takılı kalın diye değil. Sadece o anda eğer net bir şekilde görürseniz bu durumu, bu zamanda benzer olaylarla karşılaştığınızda daha rahat aşabilirsiniz. O yüzden söylüyorum. Yani buna daha böyle duygusal tepkisi olmayan örneklerden vereyim. İşte çoğumuz lise döneminde sınavları, derslere çalışmadan zaman geçirdik. Çünkü bizim için önemli olduğunu düşünmüyorduk. Bakın doğru ya da yanlış yok. Yani önemli ya da değil. Bu bizim atlettiğimiz öneme karşılık. Ama bazılarımız şu ana gelip
İşte o zaman çalışmadığım için böyle oldu, şöyle oldu deyip devam ediyoruz. Şimdi orada ders çalışmaya ya da hayatın akışına uymaya, dersi dinlemeye direndik. Çünkü olan o anda bir sınıfta olmamızdı. Bizi o sınıfa koydular. Belki seçme şansımız yoktu. Ama oradan onu dinlemek yerine direndik. Şu an bunun negatif sonuçlarını yaşıyoruz. Neden? Sonuç ilişkisi. Şimdi benzer şekilde hayatınızda akışta yapmanız gereken, küfrederek yaptığınız, baştan savma yaptığınız neler var? Bunları kontrol etmeniz gerekiyor aslında. Evet, bu yasamızın da sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Hayat amacı sayınızdaki diğer evrensel yasa videolarını da lütfen dinleyin. Umarım tüm yasaları hayatınıza uygulamayı başarırsınız. Hayat öyle sizin için daha keyifli, daha kolay olacak, emin olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.